Saatiniz şu an kaçı gösteriyor? Peki ya bugün günlerden ne? İnsan ömrü ortalama kaç yıl? İşte bu gibi sorular insanoğlunun zaman olarak adlandırdığı kavramı ölçmek için ya da onu bir nebze anlayabilmek için ürettiği sorular. Sürekli bir başlangıcı ve bitişi olan bir sistem. Halbuki gün dediğimiz şey dünyanın kendi ekseninde bir tam dönüşüdür. Yıl dediğimiz şey yine dünyanın güneş etrafında bir tam tur dönüşüdür. Yani başlangıcı ve sonu olmayan göreceli kavramlardır. Peki o zaman neden biz zamanı sürekli akıp giden, başı ve sonu olan düz bir çizgi gibi algılıyoruz? Neden sürekli bir yarış halinde zamanı en iyi şekilde ve en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz? Hatta tüm medeniyetimizi neden bu yarış hali içinde resmen cılkımızı çıkaracak şekilde inşa ediyoruz? Bu hafta birlikte zamanın kendi içinde bir yolculuğa çıkalım ve insan algısının bu derin ve gizemli kavramı nasıl sığ bir kalıba sokup endüstriyel devrim ile bu sığ kalıbın bizi birer yarış atına nasıl dönüştürdüğünü anlayalım. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. İnsanoğlu bu dünyaya ilk adımını attığı günden beri onun döngülerine adapte olup hayatta kalma becerileri geliştirmeye başlamıştır. Ne zaman sabah olup ne zaman akşam olacağı, havaların ne zaman soğuyup ne zaman ısınacağı, toprağın en iyi şekilde ne zaman ekilip biçileceği ve kıymetli hasadın ne zaman yapılacağı gibi sayısız alt başlıkta süregelen doğal döngüleri anlamlandırmak ve kategorize etmek için doğal olarak bir sistem geliştirme ihtiyacı doğar. Bunun da bir sonucu olarak M.Ö. 5000'li yıllarda Sümer medeniyeti ve akabinde Mısır medeniyeti ile karşımıza ilk metotlar çıkmaya başlar. İlk başlarda güneşin doğması, tepede durması ve batması günü 3'e bölen belirgin aşamalardı ve hatta ibadetlerin bile ne zaman yapılacağını bize gösteren bir işaretti. Güneş kaybolduğunda ise en büyük zaman göstergesi olan ay sahneye çıkar ve güneşten ziyade hem hareketlerinin izlenmesinin kolay olması hem de dünyamız ile olan hareket ilişkisinden dolayı evreler halinde gözükmesi atalarımızın zamansal süreci daha iyi yönetmesi için kritik bir rol oynamıştır. Ve bunun da bir sonucu olarak ay takvimi kavramı doğmuştur. İlk olarak Sümer medeniyetinde karşımıza çıkan ay takvimi, denizciler tarafından gelgitler ile olan ilişkisinden ötürü, çiftçiler tarafından dolunayda ekimin daha bereketli olduğu düşüncesinden ötürü, dini ritüellerde ise ayın döngülerinin kesinliğinden ötürü kullanılmış ve bir ay denilen zaman dilimini 29 veya 30 gün olacak şekilde ortaya çıkarmıştır. Zaman ilerleyip medeniyetimiz ve kompleks sistemlerimiz ve gözlem yeteneklerimiz geliştikçe Mısır gibi medeniyetlerde ay yerine güneş takviminin kullanıma alındığını görürüz. Hayatı tamamen Nil Nehri'ne bağlı olan Mısır medeniyeti onun taşkın zamanlarını çiftçilik için temel bir zamanlama metodu olarak kullanmış ve bununla beraber de gezegenimizin büyük döngüsü olan güneşin etrafında bir tam tur atma süresini güneşin doğarken ve batarken değişen açılarına göre hesaplamıştır. Bu büyük döngü içerisinde de ayın toplamda 12 kez evresel hareketlerini tekrar ettiğini anlayarak bir yılı 12 aya bölmeyi başarmışlardır. Daha sonra astronomi konusunda takıntılı diyebileceğimiz Babil medeniyeti, gökte kutsal olarak atfettikleri Güneş, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn'ün hareketlerini dikkatlice izlemeye başlarlar. Ve kadim inançlardan gelen 7 sayısının kutsallığını baz alarak gün dediğimiz kavramın resmi olarak doğuşuna vesile olurlar. Her gün bir kutsal gezegen ile, göksel tanrılar ile ilişkilendirilir ve kullanılmaya başlanır. Ama insan durur mu? Süreci daha da küçük parçalar halinde ölçmek ister ve gündüzün ne kadar sürdüğünü, gecenin ne kadar sürdüğünü araştırmaya ve onu ölçmek için yeni metotlar kullanmaya başlar. Mısır'da bunun bir sonucu olarak güneş saatleri diyebileceğimiz teknik ortaya çıkar ve gündüzü 12 eşit parçaya böler. 12 sayısının tercih edilmesi de ilginçtir. Çünkü aslında temeli Sümer inancındaki 12 büyük Anunnaki tanrısına ve gökteki 12 burç olayına dayanır. Bunun yanında matematiksel olarak Babil'in oluşturduğu 60'lık sisteme tam olarak oturması da ayrı bir etken olmuştur. Tabii Babililer 60'lık sistemi derinleştirmeyi bırakmazlar ve bir saati 60 dakikaya, bir dakikayı 60 saniyeye bölerek sistemi iyiden iyiye hassaslaştırırlar. Ve sonunda günümüzde bile kullandığımız 12'lik ve 60'lık sistem hayatımızda vazgeçilmez bir hal almış olur. Fakat burada şunu asla unutmamak lazım. Her ne kadar bu antik medeniyetler saniyeye kadar zamanı hesaplamış olsalar da onların inandığı çatı zaman kavramı lineer değildi, döngüsel bir kavramdı. Deminki zaman ölçme sistemleri ise bu döngüleri anlamak için geliştirilmiş araçlardı sadece. Tüm bu medeniyetlerin inancında ve anlayışında
doğanın döngüsel ilerleyiş mekanizması ana zaman felsefesi olarak kalmış ve insanlar hayatlarını bu döngülerin tekrarı üzerine inşa etmişlerdir. Buna ölüm inancı da dahil. Neredeyse hiçbir antik medeniyet zamanı akıp giden bir kavram olarak görmemiş ve ölümden sonra bile bir şekilde yaşam döngülerinin tekrar edeceği inançları kültürlerde ve dinlerde yer etmeye başlamıştır. Şimdi aranızda "Ya aman, zamanı döngüsel görsen ne olur, görmesen ne olur?" diye düşünenler olabilir. Ama bu aslında psikolojiniz üzerinde çok ciddi sonuçları olan bir kavram. Neden mi? Çünkü bu birileri tarafından sizi bir nevi köleye, bir yarış atına çevirmek için kullanıldı. Şimdi zaman kavramının daha ilginç derinliklerine inmenin vakti geldi. Demin de dediğim gibi zamanın döngüsel olması ile lineer olması arasında felsefi ya da psikolojik olarak bir fark göremiyor olabilirsiniz. Bu son derece normal. Çünkü yaklaşık 150 yıldır beyniniz bu şekilde yıkanıp durdu. Fakat günümüz toplumuna baktığınızda bunun yıkıcı etkilerinin artık kaldırılamaz boyutlara ulaştığını fark ediyor olmanız lazım. Hatta bunu aynaya baktığınızda bile fark ediyor olmanız lazım. Çünkü sizi bu hale bilinçli bir şekilde getirdiler. 18. yüzyılda Britanya'da insanların buharın gücünü keşfetmeleri ve bunu mekanik aletleri hareket ettirmek için kullanmaya başlamalarıyla birlikte insanlık medeniyetinin en büyük değişimi de başlamış olur ve sanayi devrimi başlar. Şimdi burada sanayi devrimi oldu, insanlık yandı bitti diyecek halimiz yok. Bugün sağlıklı şekilde 80 yaşını devirir hale geldiysek, günümüz teknolojilerine ve imkanlarına sahipsek, sistem 8 milyar insanı besleyebiliyorsa bu sanayi devrimleri sayesinde oldu. Ama bir de işin kötü tarafı var. Ve bunun adı da temelde vahşi kapitalizm ve emperyalizm. İlk fabrikaların ortaya çıkması ile birlikte doğanın temel döngülerine göre çalışma ve yaşam döngülerini kurmuş insanlar yeni bir kavram ile karşılaştılar. Mesai kavramı. Bu mesai süreci ise gün içerisindeki belirli bir zamanı kapsıyordu. Fakat problemler Henry Ford'un üretim bandı metodunu standart hale getirmesiyle birlikte başlayıverdi ve artık zaman patronlar için bir değere dönüşmeye başladı. Önceden daha ziyade bana bir masa üret şeklindeki üretim modeli yerini bana bir günde kaç tane masa üretebilirsine, daha sonra üretim bandının standart hale gelmesiyle de bana bir saatte, bir dakikada kaç masa yapabilirsin demeye geldi. Bu üretim baskısı yüzünden insanlar daha kısa zamanda daha hızlı üretim yapmaya zorlanmaya ve demin örneğini verdiğim yarış atlarına dönüştürülmeye başladılar. Sen bana bir saatte 5 masa yaparsan işini korursun ama yapamazsan yerini başkası alır. Daha sonra bu baskı artık dakikalara, sonrasında saniyelere bile düşecekti. Ve on binlerce yıl boyunca doğanın sakin ve ahenkli dengesiyle yaşamış ve zaman algısını ona göre düzenlemiş insanlar doğalarından tamamen koparılıp mesai kavramının bile olmadığı 7/24 işleyen bir kapital düzene sömürülecek, zamanları onlardan alınıp ürünlere ve dolayısıyla kâra dönüştürülecek birer makineye dönüştürülmüştür. Aslında sanayi devrimi insanın iş yükünü makinelerin alması olarak ortaya çıkmış olsa da ne yazık ki açgözlü kapital titanlar yüzünden insanların makineye dönüşmesine sebep olmuştur ve insanlar saniyelerin kölesi haline gelmişlerdir. İşte bu modern robotik kölelik kalıbı yüzünden tüm hayatı bir üretim bandı olarak görmeye başladık. Doğuyoruz, zamanla büyüyüp gelişiyoruz, sonrasında ise bandın sonunda ölüyoruz ve hikaye bitiyor. Size fabrikadan çıkan o masadan aslında hiçbir farkınız olmadığı dikte ediliyor ve değersizleştiriliyorsunuz. Yetmiyor, koca bir hayat sadece 2 gün hafta sonu yaşamak için, senede 15 gün tatil yapmak için harcanıyor ve size o kıymetli zamanınız karşılığında 3 kuruş para veriliyor. Sizler de bu yüzden o üretim bandı gibi çalışan zaman algınız ile aman bir an önce şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, zaman tükeniyor, hiçbir şey yetişmiyor diye anksiyete krizlerinden kurtulamıyorsunuz. Halbuki bu esnada o titanlar milyar dolarlık servetleriyle rahat rahat takılıyorlar. İşte bir toplum böyle mekanikleştirilir. Özgürlüğü böyle elinden alınır. Halbuki esnek çalışma saatleriyle, daha geniş izin günleriyle ve en önemlisi emeğin karşılığının maddi olarak verilmesiyle, evet belki bir kişi 100 milyar dolar servet kazanamaz ama toplum bir bütün halinde gelişir ve medenileşir. Bunun aksinin yaşandığı bir yerdeyseniz bilin ki orada toplumun geleceği düşünülmüyor, birileri tarafından sömürülüyordur. Şimdi neden Orta Çağ'da Vatikan'ın altyapısını kurduğu ve sonra endüstri titanları tarafından size dayatılan lineer zaman konseptinin zararları hakkında uyarılmadığınızı ve bilimsel çalışmaların yapılıp insanlara bunun sorunları hakkında bilgi verilmediğini anlıyor musunuz? Çünkü günümüzde ne bilim özgür ne de medya.
Bu konularda yapılan çalışmalar var ama sizinle paylaşılmasına doğru düzgün izin verilmiyor. Günümüzde bilim o demin anlattığım sizi sömüren titanların fonlaması ile döndüğü için adamlar size doğa ile uyumlu ol, kadim dengeni yeniden bul demek yerine yoruldun mu kardeş, gel sana bizzat benim ürettiğim antidepresandan vereyim diyorlar. Ve ne yazık ki onların kontrolündeki ana akım bilimde tıpkı yıllar evvel sigara için hamile kadınların stresini alır açıklamalarındaki gibi sessizliğini koruyor. Hep dediğim gibi bilim insanlığın tek kurtuluş umudu ama özgür bilim bize bu kurtuluşu sağlar. Aksi halde günümüzdeki büyük oranda kontrol edilen bilim ve kontrol edilen sistemler topyekün sonumuzu hazırlayacak gibi duruyor. Sonuçta onların gözünde üretim bandındaki bir nesneden farkımız yok değil mi? Evet, tablo karanlık gibi gözükse de aslında internet sayesinde ışığı bulmak zor değil. Hem özgürce bilim üretenler hem bu bilgileri paylaşanlar gitgide artıyor. Ve arayan bu bilgilere yeniden erişebiliyor. Özellikle son zamanlarda gerek kuantum fizik bilgimizin artmasıyla, gerek teknolojinin ve anlayışımızın gelişmesiyle eski atalarımızın felsefesi olan döngüsel zaman kavramı, lineer zaman kavramını ve anlayışını yıkmaya başladı. Ve bizim de beyinlerimizi yakmaya başladı. 1908 yılında Einstein'ın hocası olan ünlü fizikçi Hermann Minkowski, uzay ve zamanı birleştirerek uzay zaman dediğimiz kavramı ortaya atar. Ve bu çalışmalar blok evren modeli olarak bilinen modelin de matematiksel temelini oluşturur. Minkowski uzay zamanı 4 boyutlu bir yapı olarak tanımlamıştı. Bunun 3 boyutu uzay ve 1 boyutu da zamandı. Onun fikrine göre geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda bu 4 boyutlu uzayın içinde bulunmaktaydı. Aslında bu modeli ilk olarak ortaya atan Minkowski değildi. Ondan neredeyse 2400 yıl önce yaşamış Parmenides, M.Ö. 5. yüzyılda evrenin değişmeyen bir bütünsel gerçeklik olduğunu savunmuş ve geçmişin, şimdinin ve geleceğin aynı anda var olduğunu iddia etmiştir. Aslında o bile bu bilgiyi bir başkasından öğrenmişti. Meşhur alim Pisagor'dan. Kanalda yaptığım Pisagor videosunu izlemeniz, antik Yunan bilgeliğinin köklerini anlamanız için çok önemli. Unutmayın, Pisagor da bu kadim hermetik bilgilere Mısır ve Hindistan'da vakıf olmuştu. Hindularda Maya diye bir kavram vardır. Türkçesi yanılsama, illüzyon olarak da çevrilebilir. Bu kavrama göre yaratılış ile gerçeklik arasında her daim aşılması gereken bir perde vardır. Ve bu perde Maya, yani yanılsama perdesidir. İşte bu yanılsama perdesinin bizim zihnimizi karıştırıp hakikate ermemizi engelleyen bir özelliği de Hindulara göre zamandır. Hindu felsefesine göre zamanın içinde kaybolmak, hakikati anlama yolundan çıkmak olduğu için aşmamız gereken bir engel olarak görülmüştür. Burada insanı yanılgıya düşüren ise geçmişin, şimdinin ve geleceğin ayrı kalıplar halinde düşünülmesi durumudur. Hindu felsefesinde kişi bu yanılgıdan kurtulup her şeyin tek bir bütünün sürekliliği halinde aktığını anlaması ile samsara'nın döngüsünden kurtulabileceğine inanılır. Samsara'dan da daha önce size bahsetmiştim. Hani sonsuz bir zaman ve reenkarnasyon döngüsü. Ve bu döngüden ancak nirvana'ya ulaşarak çıkabilirsiniz. Meditasyon yaparken geçmişi ve geleceği düşünmeden zihni sadece şimdiye odaklamak işte bu yüzden çok önemlidir. Bu felsefe başta Pisagor olmak üzere batılı felsefecileri etkilemiş ve günümüzdeki blok evren modelinin temellerinden birisini atmıştır. Size hep diyorum, zaman sadece döngülerden ibarettir ve bunun bir sonucu olarak da eskinin bilgisini yeniden yorumladığımız çağlarda yaşıyoruz. Minkowski'nin blok evren modeli zamanı büyük statik bir blok olarak görürken modern zamanların en ilginç bilim insanlarından birisi olan Nikolay Kozyrev ise Minkowski gibi geçmiş, şimdi ve geleceğin bir arada olmasına rağmen bu büyük bloğu sabit bir kavram olarak değil, tam tersi evrenin temel yapı taşlarından birisi olarak yorumlamış ve zamanı ileriye ve geriye enerji taşıyabilecek bir düzlem olarak bize göstermiştir. Kozyrev'in bu fikirlerini etkileyen en büyük isimlerden birisi de Albert Einstein'dı. Kendisi 1915 yılında ortaya attığı genel görelilik teorisinde zamanın aslında kütle çekimiyle değiştirilebilecek bir yapısı olduğunu iddia ederek fizik dünyasını sarsmış ve zamanın akışı hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yıkmıştır. Bu teoriye göre, ki aslında bu kanıtlanmış bir teoridir, bir kara deliğin yakınındaki bir gezegende olsaydınız, sizin için dünya zamanına göre geçecek bir yıl, bizim dünyamızın belki de 10 yılına denk gelecekti. Bunun da sebebi kara deliğin akıl almaz kütlesinden dolayı çevresindeki zamanı bükerek yavaşlatması olacaktı. Interstellar filminde bu olgu çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. İzleyebilirsiniz. Einstein'ın bu teorisinin kanıtlanması ile zaten klasik zaman algısı tamamen yıkılan insanlık, üzerine bir de günümüzde kuantum fizik bulguları eklenince tümden şoka uğruyor.
1967 senesi. Kuantum fizikçiler John Wheeler ve Bryce David bir denklem geliştirirler. Bu kuantum fizik çalışması bize ilginç bir olasılığı gösterir. Zamanın olmaması durumu. Burasını anlamak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü bu çalışmaya göre bizim zaman adını verdiğimiz ya da zaman olarak algıladığımız şey aslında kuantum düzeyinde yok. Ve her şey tek bir andan ibaret. Yani eş zamanlı olarak yaşanıyor. Bunu basite indirgemem gerekirse sizin şu an yaptığınız her şey aslında geçmişi ve geleceği de etkiliyor. Ve hepsinin sonuçları şu an sizde tezahür ediyor. Ve siz sadece bu sürecin dilimlerini tekrar yaşıyorsunuz. Açıkçası bunu kelimelere dökmeyi geçtim, şahsen anlamam bile güç oldu ve tam olarak idrak edebildiğimi düşünmüyorum. Çünkü beynimiz akıp giden bir zaman algısıyla evrilmiş ve bunu idrak edip size anlatabilmek beni biraz zorladı. Umarım biraz olsun anlatabilmişimdir. Çünkü bir kez daha bu yaklaşıma göre kuantum düzeyde entropi yasası da çalışmıyor. Yani evrendeki süreci bize en iyi gösteren, sistemdeki bozulmayı, düzensizliği gösteren entropi kuantum düzleminde yok. Hatta geri bile çevrilebiliyor. Bu aslında inanılmaz derecede önemli bir keşif. Çünkü günün birinde kuantum bilgisayarlar ve gelişen teknolojiyle bu alan bir şekilde kullanılabilirse yaşlılıkların tersine çevrilmesinden tutun, ölmüş organların iyileşmesine, kirlenmiş suların saf haline gelmesinden tutun, eskiyen metallerin yenilenmesine kadar bir nevi o nesne için zamanın yarattığı yıkımı geriye çevirmek mümkün olabilir. Hatta bu konuyu yapay zekalar ile tartışırken şu da aklıma geldi. Zamansız bir nesne üretme fikri. Bu yaklaşıma göre entropinin işlemediği zamansız bir kuantum alan yaratıp içine bir nesne koyabilirsek teorik olarak bu nesne yok edilemez ve sonsuza kadar varlığını bozulmadan koruyabilir. Düşünmesi bile garip. Günün birinde gerçek olursa kim bilir hangi kapılar açacak. İnsan merak etmeden duramıyor. İşte kuantum fizik ve teorik fizik birleştiğinde zamanın bu sıra dışı doğasını ilginç bir şekilde gözlemlemeye ve anlamaya başladık. Tabi haliyle şu meşhur soru da akıllara gelmeye başladı. Madem zaman akıp giden bir şey değil, madem bir bütün, o zaman bu bloğun içinde ileri ya da geri gitmek mümkün mü? Evet, kısaca zamanda yolculuk mümkün mü? 1895 senesinde meşhur yazar H.G. Wells Zaman Makinesi adlı eserini piyasaya çıkarır ve modern popüler kültürde zaman yolculuğu konseptini bilimsel bir temel ile bize sunar. Romanda zaman makinesini icat eden bir bilim insanı geleceğe doğru giderek insanlığın toplumsal ve fiziksel evrimini inceliyordur. Kitabında Wells zamanı o kadar güzel bir şekilde bir boyut olarak ele almıştır ki neredeyse romandan 13 sene sonra Hermann Minkowski'nin tanımladığı uzay zaman kavramının temeli bile sayılabilir. Bilim kurguyu gizemli bir şekilde takip eder. Bunu unutmayın. İnsanlığın bana her daim çok ilginç gelen bir sırrıdır bu. Wells'in romanında yazdığı konseptin gerçekten gerçek olabileceğini ise bize Einstein genel görelilik teorisiyle kanıtlar. Ve gerekli teknolojiyi bir şekilde üretirsek geleceğe doğru zaman yolculuğu yapabileceğimizi bize gösterir. Şimdi size bunu yapmanız için yolu söyleyeceğim. Öncelikle ışık hızının %99.9'una kadar erişebilen bir uzay gemisine atlıyorsunuz ve gaza basıyorsunuz. Işık hızına çok yakın olduğunuz için E=mc² denklemine göre kütleniz artıyor ve uzay zamanı bükmeye başlıyorsunuz. Tıpkı kara delikler gibi. İşte bu sayede sizin o gemi içinde yaptığınız 1 saatlik yolculuk esnasında aslında dünyada biz normal insanlar için birkaç yıl geçmiş oluyor. Ve siz örnek veriyorum 2025'te yola çıkıp size göre 1 saat geçtikten sonra dünya yılına göre 2030'da gezegene dönmüş oluyorsunuz. Alın size geleceğe dönüş. Peki abi, geleceğe gittim ama sevmedim. Geçmişe dönmek istiyorum derseniz ne olacak? İşte burası biraz sıkıntılı. 1949 yılında ünlü matematik felsefecisi Kurt Gödel, Einstein'ın genel görelilik teorisinden yola çıkarak zamanda yolculuk üzerine denklemler oluşturmaya ve hipotezler üretmeye başlar. Bu denklemler sonucu Gödel, dönen evren modeli dediği bir model oluşturur. Buna göre blok halinde dönen evrenimizde kapalı zaman eğrileri olarak adlandırılan uzay zamanda geriye doğru bükülmeler, yollar diyebileceğimiz yapılar oluşabilirdi. Ve bir gün bir şekilde bu yapıları tespit edip onları kullanabilirsek zamanda geçmişe yolculuk da teorik olarak mümkün olabilirdi. Fakat bu model günümüz evren anlayışımızla pek uymuyor ve büyük ölçüde geçerliliği yok. Benzer ama daha detaylı bir teori de Einstein ve Nathan Rosen tarafından 1935 yılında ortaya atılan solucan deliği teorisidir. Ya da resmi adı ile
Einstein-Rosen köprüsüdür. Buna göre teorik bir makine şu an idrakımızın olmadığı bir tür enerjiyle uzay zamanı bükebilirse hem evrenin bir yerinden bir yerine daha hızlı gidebilir hem de daha uç bir yaklaşım olarak zamanda ileri ya da geri gidebilirdi. Demin anlattığım ışık hızına yaklaşıp zamanda ileri gitme olayının tersi gibi düşünün. Ama bunun nasıl geçmişe doğru yapılacağını henüz idrak edemiyoruz. Tüm bunların yanında zamanda geriye gitmek insan beyninin de algılamakta zorlandığı bir konsept. Belki de bu yüzden bunu teorize etmekte bu kadar zorlanıyoruzdur. Çünkü hem mantığa ters düşüyor hem de fiziğin nedensellik ilkesine ters düşüyor. Doğanın temel yasalarından olan nedenselliğe göre her olayın bir nedeni olmalıdır. Ve neden her zaman sonuçtan önce gelir. Yani bu şu demek: siz varsınız, bu bir sonuç. Nedeni de zamanında annenizin babanızla, dedenizin anneannenizle evlenmiş olması diye bayağı bir geriye doğru gider. Şimdi siz tutup zaman makinesiyle dedenizi öldürürseniz bu neden-sonuç ilişkisini bozarsınız ve tüm varoluş dengesi şu anki algımıza göre bozulur. Yani geçmişte yapılacak en ufak bir değişim bile şu an tüm insanlığın, hatta uzay zaman her yerde birse tüm varoluşun dengesini bozacaktır. İşte bunlar halen idrakımızın ötesindeki paradokslar. O yüzden umarım günün birinde bu olayı keşfetmeyiz. Çünkü yıkım akıl almaz boyutta olacaktır. Hele ki iki farklı düşman ülkenin bunu keşfettiğini düşünün. Düşünmesi bile kaotik ve paradoksal değil mi? İnsanlık binlerce yıldır zamanı anlamak ve kontrol etmek için mücadele ediyor. Takvimler, saatler, teknolojiler. Tüm bunlar zaman dediğimiz kavramı ölçme ve yönetme çabalarımızın birer ürünü. Ancak modern toplumun dayattığı bu lineer zaman algısı bizi ne hale getirdi? Tükenmeyen bir yarışın içinde sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken anın kıymetini unutarak yaşıyoruz. Peki ya bu bir tuzaksa? Ya bu düzen bizi sömürmek ve zihnimizi meşgul etmek için tasarlanmışsa? Kuantum zamansızlık, blok evren teorisi, görelilik teorisi filan derken tüm bu kıymetli bilimsel çalışmaları birleştirmeye başladığımızda karşımıza zamanın kesinlikle lineer olmadığı, döngüsel bir blok halinde her şeyi kapsadığı, yeterli imkanlar sağlanırsa yavaşlayıp hızlanabileceği ve kontrol edilebileceği gerçeği çıkıyor. Bunun içinde var olan biz insanları ilgilendiren şey ise şu: geçmişin ve geleceğin olmadığını, sadece şu anın her şeyi kapsadığı bu düzlemde idrak etmemiz gereken şeyi bize gösteriyor. Bir yarışta değilsiniz. Sona ulaşmak için kendinizi yıpratmayın ya da ondan kaçmak için çabalayıp durmayın. Kocaman bir döngünün içinde her şeyi en kıymetli olarak şu anda yaşıyorsunuz. Ve bu an sizin bitti sandığınız geçmişi ve daha olmadığını sandığınız geleceği bile etkiliyor. Yani 10 yıl önce yaptığınız bir hatayı şu an düzeltme imkanınız var. Tabii ki fiziken gitmekten bahsetmiyorum. Belki bir gün o da olabilir. Ama zihnen düzeltmekten bahsediyorum. Pişmanlıklarınızı, acılarınızı, hatalarınızı kabul edip kendinizi affedin. Böylece onların yansımalarını gelecekten çıkarabilirsiniz. Kocaman bir döngüde var olduysak, şu an içinde bulunduğumuz şartların kıymetini bilin. Onu en iyi şekilde değerlendirin. Bu belki ailenizle vakit geçirmektir. Belki keyif alarak işinizi yapmaktır. Belki sadece manzarayı izlemektir. Ne olursa olsun anın kıymetini bilin. Güzel bir şeyi yaşarken bir sonraki adımı düşünmeyin. Sadece o ana odaklanın. Yemek mi yiyorsunuz? Bitirip ondan sonra ne yapacağını düşünme. O yemeğin tadını çıkar. Bakış açınızı bu şekilde değiştirirseniz emin olun yaptığınız her şey daha anlamlı ve tatmin edici gelmeye başlayacaktır. Evet, çoğumuz zor şartlarda yaşıyoruz ya da çalışıyoruz. Belki bir kitap okumaya bile fırsat bulamıyoruz. Ama unutmayın, bu doğanın düzeninin hatası değil. Bu insanın kurduğu rezil düzenin hatası. Ve her zaman bu düzenden çıkmak için bir fırsatınız var. Bunlardan en net ve sade olanlarından birisi de Zen teknikleridir. Bu teknikler ve Zen felsefesiyle ilgili internette onlarca kitap ve kaynak var. Bunları araştırıp şimdi dediğimiz anda kalmayı daha iyi hale getirip hayatınızın bir parçası olarak benimseyebilirsiniz. Tüm bunların dışında interneti kullanarak kadim bilgelerin bu konularda neler dediklerini okuyun. Bilimin bu konuda ne dediğini okuyun. Döngüsel zaman felsefesini benimseyerek kendinizi size dayatılan bu at yarışından çıkarın. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın: hayat bir gündür, o da bugündür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.